Aristokrasi ve oligarşinin elit tabakaya dayalı yönetiminden sonra insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasına geldik. Milattan önce 509 ve 508 yılları halkın yönetimde daha fazla söz sahibi olmaya başladığı bir dönemdi. Peki bu yeni yönetim biçimleri nasıl ortaya çıktı? Halk bu düzende kendine nasıl bir yer buldu? Özgürlük bu dönemde nasıl bir anlam kazandı? Gelin Cumhuriyet ve demokrasi dünyasına adım atalım. Milattan önce 509 yılı Roma'da büyük bir değişimin başlangıcıydı. Romalılar krallık dönemine son vererek tarihin ilk cumhuriyetlerinden birini kurdu. Bu insanlık için önemli bir adımdı. Çünkü cumhuriyet yönetimin bir kralın ya da küçük bir elit grubun elinde olmaktan çıkıp halkın temsilcilerinin de içinde yer aldığı bir sisteme dönüştü. Ancak bu bugünkü anlamda bir demokrasi değildi. Roma'da cumhuriyet daha çok aristokratik bir yapıya sahipti. Yine de halkın bir kısmının yönetimde söz sahibi olması büyük bir yenilikti. Roma'da cumhuriyetin kurulması son kral Tarquinius Superbus'un tahttan indirilmesiyle gerçekleşti. Özellikle soylu sınıf Petriciler, kralın baskıcı yönetimine karşı çıkarak yönetimi, iki konsülün liderlik ettiği bir senatoya devretti. Bu konsüller her yıl seçiliyordu ve genellikle soylu ailelerden yani Petricilerden geliyordu. Ancak zamanla halkın temsilcileri olan tribünler de bu sistemde yer almaya başladı. Örneğin plebler yani sıradan halk M.Ö. 494'te Secessio Plebis adı verilen bir protesto hareketiyle şehirden ayrılarak tribünlük makamını kazandı ve senatoda seslerini duyurmaya başladı. Bu halkın yönetimde rol üstlendiği bir yapıya geçişin ilk adımıydı. Roma'da cumhuriyet bireylerin hakları açısından önemli bir adım olsa da tam bir eşitlik sağlamadı. Petriciler yani soylu sınıf senatoda daha fazla güce sahipti. Plebler zamanla daha fazla hak kazansa da bu haklar için uzun yıllar mücadele etmek zorunda kaldı. Yine de Roma'da cumhuriyet bireylerin haklarını artıran bir sistemdi. Çünkü artık bir kralın mutlak otoritesine bağlı değillerdi. Yönetim, halkın temsilcilerinin de dahil olduğu bir yapıya dönüşmüştü. Şimdi demokrasiye geçelim. Demokrasi, halkın yönetimi anlamına gelir ve Batı dünyasında belgelenmiş en erken örneklerinden biri, M.Ö. 508 yılında Atina'da ortaya çıktı. Atina, aristokrasinin ve oligarşinin gölgesinde geçen yıllardan sonra Kleisthenes adında bir liderin reformlarıyla demokrasiye geçiş yaptı. Kleisthenes, halkın yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan bir dizi yenilik getirdi. Örneğin Atina'da vatandaşlar doğrudan karar alma süreçlerine katılabiliyordu. Bu, insanlık tarihinde çığır açan bir adımdı. Atina'da demokrasi, Ekklesia adı verilen bir meclis aracılığıyla işliyordu. Bu meclis, tüm özgür erkek vatandaşların katılımına açıktı. Ancak kadınlar, köleler ve yabancılar, metoikler, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen bu sisteme dahil değildi. Yine de özgür erkek vatandaşlar için bu büyük bir adımdı. Örneğin bir Atinalı vatandaş mecliste konuşma yapabilir, yeni yasalar önerebilir ve şehir devletinin politikalarını oylayabilirdi. Ayrıca Atina'da önemli görevler için kura sistemi kullanılıyordu. Bu, sıradan bir çiftçinin ya da bir ziraatçının bile şehir yönetiminde görev alabilmesi anlamına geliyordu. Atina demokrasisinin en parlak dönemlerinden biri, M.Ö. 5. yüzyılda Perikles döneminde yaşandı. Perikles, Atina'yı demokrasinin altın çağına taşıyan bir liderdi. Onun döneminde Atina hem kültürel hem de siyasi açıdan büyük bir gelişim gösterdi. Örneğin Parthenon Tapınağı, Delos Birliği'nin fonlarıyla inşa edildi ve Atina'nın hem demokratik hem de emperyal gücünü simgeledi. Perikles, halkın demokrasiye olan inancını güçlendirdi ve vatandaşların yönetimde aktif rol almasını teşvik etti. Ancak Atina demokrasisi herkes için eşit bir katılım sağlamıyordu. Kadınlar, köleler ve yabancılar bu sistemin dışında bırakılmıştı ve özgürlük yalnızca özgür erkek vatandaşlarla sınırlıydı. Peki, Cumhuriyet ve demokrasi bireylerin haklarını nasıl etkiledi? Bu sistemler
ilk kez halkın bir kısmının yönetimde söz sahibi olmasını sağladı. Roma'da plebler, tribünler aracılığıyla seslerini duyurmaya başladı. Atina'da ise özgür erkek vatandaşlar doğrudan karar alma süreçlerine katılabiliyordu. Bu, teokrasi, mutlak monarşi, aristokrasi ve oligarşi gibi önceki sistemlere göre büyük bir adımdı. Ancak bu haklar herkes için geçerli değildi. Roma'da soylular, Atina'da ise özgür erkek vatandaşlar dışındaki gruplar, özellikle köleler, kadınlar ve yabancılar yönetimden tamamen dışlanıyordu. Bu dönemde cumhuriyet ve demokrasi sadece Batı dünyasında değil, başka bölgelerde de benzer biçimlerde ortaya çıktı. Örneğin Hindistan'da M.Ö. 6. yüzyılda Vaichi Konfederasyonu adı verilen bir topluluk demokrasiye benzer bir yönetim biçimine sahipti. Bu konfederasyonda kabileler bir araya gelerek ortak kararlar alıyordu. Yönetim bir meclis aracılığıyla yürütülüyordu ve bu mecliste kabile liderleri oy kullanıyordu. Ancak Vaichi Konfederasyonu'nun yapısı Atina'daki gibi doğrudan bireysel katılımı değil, daha çok kabile liderlerinin temsilciliğine dayanıyordu. Yine de bu yapı yönetimin ortak bir kararla şekillendiğini gösteriyor. Peki, Cumhuriyet ve demokrasi bize ne anlatıyor? Bu sistemler, insanlık tarihinde halkın yönetimde daha fazla rol almaya başladığı bir dönemi temsil ediyor. Roma'da Cumhuriyet, mutlak monarşiye karşı bir başkaldırıydı. Atina'da demokrasi ise aristokrasi ve oligarşiye karşı bir yenilikti. Ancak bu sistemler tam bir eşitlik sağlamasa da bireylerin haklarını yeniden tanımladı. Haklar artık sadece elit bir sınıfın ayrıcalığı değil, halkın bir kısmının da kazanımlarıydı. Bir sonraki durağımız M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkan imparatorluk sistemi. Bu yeni düzen, cumhuriyet ve demokrasinin temelleri üzerine nasıl yükseldi?